Ee, Adım Yurdanur Yürüşen. Pendik doğumluyum. 1929 yılında doğdum. Annemler Yunanistan'dan mübadil olarak 1924 yılında geldiler. Anneannem, büyükannem, tüm aileler sulh vapuruyla geldiler. Annem 14 yaşında geldi ve Pendik'te babamla 1927 yılında evlendiler ve 29 yılında da ben doğdum. Şimdi babam öğretmendi. Annem de Yunanistan'dan gelince hiç Türkçe bilmiyor, Rumca biliyor. Türkçe bilmediği halde babamla evleniyor. Babamdan öğreniyor okuma yazmayı. Ve halk okulları açılıyor o zaman Yalova'da. Hanımları, annem öğretmenlik yapıyor, okuma yazma bilmiyor ama babam neler öğretilmesi gerekiyorsa onları anneme öğretiyor. O da hanımlara öğretiyor. Babam çok genç yaşta, 38 yaşında tüberküloz salgını var o zamanlar. Ölüyor ve 4 yaşında ben kalıyorum. Annem de babamdan sonra 23 yaşında dul kalarak 2 çocukla eve geliyor. Erkek kardeşim 10 ay sonra babamdan sonra ölüyor. Onlar geldiklerinde tabii çok sıkıntı çekiyorlar. Biz çocuklar üzülmeyelim diye de hiç kötü çektikleri sıkıntıları da anlatmıyorlar. 1. sınıfta bir matematik hocamız var ve prizma yazısının S harfini O gibi görerek Prioma, Rumca yazdın diyor, Yunanca yazıyorsun diyor. Neden böyle yapıyorsun diye beni azarlıyor ve Yanyalılar geldi burada çan 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 sokaklarda hep Rumca konuşuyorlar. Bedava evlere kondular, yerleştiler deyince hakaret ediyor bana çok. Sınıfta çocuklara bakıyorum, sınıfın çoğu Yanyalı çocuklar, hepsinin başı öne eğik, hiç sesleri çıkmıyor. Eve geldiğim zaman evdekilere söyleniyorum, hep Rumca konuşuyorsunuz, sizin yüzünüzden öğretmen beni azarlıyor, Türkçe konuşun falan diyorum onlara. Türkçe bilseler zaten konuşacaklar, mecburen Rumca birbirlerini görünce konuşuyorlar. Benim Rumca öğrenemememin nedeni biraz da bu oluyor tabii. Sonra vatandaş Türkçe konuş diye bütün evlerin köşelerine kağıtlar asmışlar. Mecburen konuşuyorlar gene tabii Rumca ama yavaş yavaş Türkçeyi de öğrendiler sonradan. Sonra ben de öğretmen çıktıktan sonra bunlar da bana ders oldu. Çocuklara da ona göre davranıyordum. Hiç onları kırmamak, üzmemek, hakaret etmemek. Bizim ailede Kürt var. Dedem Kürt, babam Çerkez, bir annem Türk diyorlar, Yanyalı. Yani biz karışık bir insanız. Hangi birine hayır diyebiliriz ki? Birbirimizle yardımlaşmalar çok oldu. Hele teyzem sanki bizim orada oturduğumuz yerdeki bütün halkın avukatı gibiydi. Onlara yardımcı oluyordu. Mahkemelere bile onlar için çıkmıştı yani. Böyle sonra sevdiler birbirlerini yani. Biz de sevdik çocuk olarak, biz zaten anlaşıyorduk. Onlar da büyükler de anlayınca yani iyi bir mahallemiz vardı. Sonra her hafta her ev kimisi yumurta haşlar, patates haşlar, köfteler yapılır, dolmalar yapılır. Her hafta Tavşantepe denilen bir mesire yerimiz vardı. Biz o zamanlar kıra gidiyoruz diye çocuklar çok seviniriz. Topları, ipleri alır. Biz de onlarla beraber giderdik. Bu fotoğraf Yanya'da mübadeleyi duydukları zaman çok önceden duyuyorlar tabii. 1920-21 yılları falan olabilir. Çekelim demişler, hatıra olarak bizde kalsın ve bu fotoğrafı çekiyorlar. Ben Yanya'ya gittiğim zaman bu fotoğraf sayesinde yoldan geçenlere gösterdim. O zamanın mimari tarzına göre kemerli evler yapılıyor demek ki. Bu evlerden tanıyarak bana tarif ettiler evi ve gittik evi bulduk. Evi bulduk, kimse yok.
giremedik, edemedik. Dış kapıdan sadece gördük. İkinci sene evde resim çekerken evin sahibi de bizim niçin resim çektiğimizi merak ediyor. O da dışarı gidiyormuş. Bizi resim çekerken görünce hemen yanımıza geldi. O zaman konuştuk. Orada kapıda onunla resim de çektirdik zaten. Evin içine de mutfağa önce bizi ilk günü mutfağa aldı. Bilmiyorum ama herhalde ben öyle tahmin ediyorum. Evi ellerinden alacağız mı diye korktu mu ne? İlk işi tapuları çıkartmak oldu bize. Yani biz hükümetten aldık bu evi diye ispat etmeye kalkıştı. Tapulara baktık. Biz güle güle otursunlar. Hiç öyle bir şey düşünmedik. Biz zaten o evleri bıraktık. Geldik Pendik'teki evde yerleştik. Ondan sonra, ama şimdi çok samimiyiz. Gidip geliyoruz birbirimize. İyi oldu yani. İyi bir dost kazanmış olduk. Bizim memleketimiz burası. Ama onların doğduğu memleket de orası. Orasını da kendi memleketleri gibi görüyorlardı. Yani iki vatanları vardı onların.